bundan 1,5 sene önce filandı değil mi? Biz bir yayın yapmıştık. 2 tane milli park ilan ettik. Parkları ilan edebilirsin. Türkiye aslında üstü kapalı olarak burası benim münhasır ekonomik bölgem içerisindedir dedi. Ben şimdi bu Yunanistan şu bölgeyi yaptı ya, Türkiye'de şu bölgeleri yapmalısın. Yunanistan'a milyonlarca dolarlık diplomasi masrafı çıkarmıştır. Türkiye'yi hedef olarak gördüğün açıklaması çok önemlidir. Binlerce silah, araç, gereç, bunların hepsi Yunanistan'a hibe edildi, geri götürülmedi. Mesela burada Ebu Zuhur'u vurdu falan. Ya bunlar tek vuruşluk işler. Ya vurursun, sabredersin. Ötekine başka bir şey yaparsın. Sabredersin. Ama sonra ve öyle bir noktaya geldik ki 6 ay ile 1 sene içerisinde fırkateyn yapabiliyoruz. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Tercih haritanın başında birlikteyiz. Amirim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mavi Vatan'a bakacağız ama öncesinde kısa bir abone ol çağrısı yaparak yayına başlayabiliriz. Evet. Özellikle abone olmalarını rica ediyorum tekrar. Çünkü o abone oldukça bu yayınlarımızın daha fazla kişiye ulaşması, yurt dışında da ulaşması sağlanıyor ve bizi engellemeye çalışanlara karşı da bir bariyer oluşturuyor. Bir de tekrar söylüyorum, ben bütün olumlu ya da olumsuz bütün yorumları okuyorum. Onun da herkes bilsin, yani yorumları öyle yazıp da kalmıyor. Ben okuyorum. Aynı zamanda beğeniler de bakıyorum, izlenmeye de bakıyorum. İlgiye, gösterilen ilgiye çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz amirim. Aslında daha öncesinde sık sık yine haritasında yer verdiğimiz ama yeni bir gelişmeyle bakacağımız bir alan var. Türkiye 2 yeni Deniz Milli Parkı ilan etti. Bu ne demektir? Önce oradan başlayalım. İlan ettiği alanlar nedir, neyi kapsar? Sonrasında Mavi Vatan için ne ifade eder? Buradan devam ederiz. Evet, şimdi bu deniz milli parkları işte çevre için, biyolojik yaşam için ve aynı zamanda mesela arkeoloji için, bunlar için çok önemli bir kavram. Biz hani şunu şöyle düşünsünler vatandaşlarımız. Karadaki milli parklar var ya, denizdeki hali bu. Denizin altında. Mesela orada fok balıkları yaşıyorsa onlar korunacak. Onlar avlanmayacaklar o bölgede. İşte orada arkeolojik bir takım eserler varsa onlara hani dokunulmayacak falan. İşte çevresel etkiler, onlara dikkat edilecek. O bölgede gemilerin pis su salmasına müsaade edilmeyecek plan gibi bir takım şeyler olur ya da olmaz. Hangi kriterler varsa artık ona göre. Şimdi bu bizim 2 tane milli park ilan ettik. Şimdi 2 tane milli park ilan ettik. Bir tanesi şu bölgede. Şurası şöyle diyelim. Tam hani ölçüsün Fethiye ile Kaş arasında. Bir tanesi de şu bölgede. Burada. Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale, Saros Körfezi. Neden bu iki bölge tercih edildi? Şimdi bir tanesi şu. Burası hani bunun seçimi konusunda hani bir takım çevresel faktörler, biyolojik faktörler, bilmem ne şunlar bunlar dikkate alınmıştır mutlaka. İşte biliyorsunuz burada birçok da arkeolojik şeyler var, eserler var denizin dibinde. Şimdi ama burası şu kısım Meis'in de şimdi şurası işte Mavi Vatan'da onu gösterelim. Mavi Vatan haritasında. Burası çok önemli. Neden önemli? Çünkü biz burada Yunanistan burasını benim diyordu. Burası benim diyordu. Türkiye'de haklı olarak ya senin nasıl olur diyor ve burada kritik bir şekilde de Meis Adası'nın karasuları dışını da milli park olarak ilan ederek burada sorumlu benim mesajı verdi Türkiye. Burası benimdir. Şimdi burada da yine bu bölgede de Saros Körfezi'nin önünü kapatmaya kalkan Yunanistan vardı çeşitli bahanelerle. Şunları yapmaya kalkan vardı. Ben bu adaların çevresinde de karasuların ötesinde de ben sorumluyum. Burayı da ben milli park ilan ediyorum dedi. Şimdi milli park konusu, onu söyleyelim. Bu milli park konusu 462 bin kilometre karelik Mavi Vatan haritamızdır. Bunu tekrar hatırlatıyoruz. Şimdi bu milli park konusu münhasır ekonomik bölgeyle eşit değildir. Bir münhasır ekonomik bölge ilanı değildir. Ama bir münhasır ekonomik bölge etkinliğidir. Münhasır ekonomik bölgen varsa o bölgede böyle parkları ilan edebilirsin. Türkiye aslında üstü kapalı olarak burası benim münhasır ekonomik bölgem içerisindedir dedi. Ben buranın canlı kaynaklarıyla ben ilgileniyorum. Arkeolojisi, ben ilgileniyorum çevresiyle, ben ilgileniyorum kirliliğiyle, ben ilgileniyorum. Burası benim sorumluluğum da benim münhasır ekonomik bölgemin içerisindeki bir parçadır. Onun için burada bir münhasır ekonomik bölge yetkisi kullanıyorum dedi. Milli parkı ilan etmek münhasır ekonomik bölge yetkisi içerisindedir. O bakımdan münhasır ekonomik bölge yetkisi kullanılan bir alan oldu burası. Yunanistan buna çok bozuldu. Onu da söylemek istedim çünkü Yunanistan'da bizim yayınlarımız da yakından takip ediliyor ve medyalarında da yer veriyorlar. O anlamda Yunanistan'dan gelen o tepkileri nasıl yorumlayabiliriz? Onlar buradan ne anlamalı? Şimdi biz yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Bundan 1,5 sene önce filandı değil mi? Biz bir yayın yapmıştık. 2024 olabilir. 2024. Şimdi 2024'te Yunanistan bir burada, bir de burada
deniz parkı ilan etti. Deniz parkı ilan edeceğim dedi. Ve 2024'te niyet belirtti. Yaptığımız yayında da biz dedik ki ya bunlar deniz parkı ilan edecekler. Ettikten sonra itiraz falan etmenin bir anlamı yok. Pasif diplomasi yapmayalım. Bunlar ilan edecekler, biz de ilan edelim. Biz de ilan edelim dedik. Biz de ilan ettik şimdi. 2025'te ilan etti. 2025'te de ilan etti Yunanistan. Peki. Şimdi Türkiye şurada ve şurada ilan edince Yunanistan dedi ki, Yunanistan'da bütün hepsi çıktılar. Ya solcu milletvekilleri ya, bunların solcuları da milliyetçi Yunanistan. Bizim solcu milletvekili, solcuyum diye geçinenlere ders olsun. Gittiler Avrupa Birliği'ne şikayet ettiler. Türkiye karasularının dışında milli park ilan etti. Bak karasuların dışında milli park ilan etti. Bu şu demek. Karasuların dışında Türkiye'nin bir hakkı yoktur. Ne Ege, Adalar Denizi'nde Ege'de, ne Akdeniz'de. 2, bizim münhasır ekonomik bölgemizi ihlal ettiler. Ya sen münhasır ekonomik bölge ilan mı etmiştin de bizim haberimiz yoktu? Bak görüyor musun? Münhasır ekonomik bölgemizi ihlal ettiler. Yani şu adaların, buraların hepsini kendi münhasır ekonomik bölgesi sayıyor. Buna bir yaptırım uygulayın. Türkiye bunu kaldırsın. Yani sen peki kardeşim burada karasuların ötesinde milli park ilan ederken sana hiç kimse bir şey, sen kendini buna hak görüyorsun da Türkiye ilan edince niye görmüyorsun? Görüyor musun? Bu Yunanistan'ın devlet anlayışı. Maalesef böyle. Hep bana. Nalonci keseri gibi. Ben ilan ederim ama Türkiye ilan edemez. Ya sen kimsin? Ahmet'in bir de buna ek Yunanistan'ın çizdirdiği bir seviye haritası vardı. O bölgeyi de aslında etkileyen bir ilanda diyebiliriz belki. Şimdi Sevilla haritası şöyleydi. Onu görelim. Türkiye'yi kıyılarına, burası diyor ki böyle. Bunun hepsi yani Mavi Vatan haritası, yani kıta sahanlığı, yani buradaki adalar ana karaların kıta sahanlığı içerisinde oluşmuş durumda. Dolayısıyla adaların ayrıca bir kıta sahanlığı olamaz. Çünkü ana karanın kıta sahanlığında oluşan adalar bunlar. Diyor ki ben diyor işte Yunan Gölü dedikleri laf çok doğru. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir laf vardı, hatırlar mısınız? Ayağımızı denize sokturmayacaklar. Ayağımızı denize sokamıyoruz. Ayağımızı denize sokamıyoruz çünkü diyor ki bütün deniz benimdir. Burası bir iç denizdir diyor ve bu Sevilla Üniversitesi haritasıydı. Bize de Akdeniz'de de şu alanı bırakıyor. Şu kadar. Bu kadar bir alan bırakıyor. Şimdi diyor ki şurası Türkiye'nin diyor. Bunun dışı yine benim diyor. Bunun dışı yine benim diyor. Şimdi bu aslında hayır senin değil'e sembolik bir mesaj olmuş oldu bir kez daha. Hayır senin değil'e. Şimdi o yüzden bu yerinde bir davranıştır. Peki efendim, semboliğin ötesinde şimdi aslında aynı zamanda gerilim unsurları da taşıyan, işte bazen Yunanistan'ın silahlandırdığı bölgelere de yakın olan bölgeler. Gerilim biraz daha artarsa askeri anlamda da bu iki ilanın bir karşılığı olur mu sahada? Yani şöyle, bunlar genelde çevre diplomasisi. Ama çevre diplomasisi sahiplenmek için bugünlerde, bu son yüzyılda çevre diplomasisi yoluyla özellikle Yunanistan bunu yapar. Mesela daha önce de Natura 2000 uygulamasıyla, efendim burada kuşlar var. Kuşlar için Natura 2000 şu adaların hepsini, Ege Aydaklarının hepsini Natura 2000 yaptı. Natura 2000 projesi, Avrupa Birliği'nin Natura 2000 projesi. Natura 2000 projesi de şu, kuşların bakım tutumu yapılsın. Gittiler o Ege Aydaklara, yani egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adacık kayalıklara kulübe koydu adam. Natura 2000. Biz buna bir itiraz ettik. Sonra gerçekten çok itiraz ettik ama bunun karşılığında bir şey yapmadık. Halbuki biz de ilan etseydik, götürseydik o Ege Aydaklara, hiç insan yaşamayan yerlere biz kulübe koysaydık, ya bunları yapmak lazım. Bunları aktif yapmak lazım. Onun için bu Deniz Milli Parkı ilanı, biliyorsunuz daha önce de mekansal planlama yapıldı. O mekansal planlamada da maalesef onu söylüyorum, düzeltirler inşallah. Mesela bizim Filistin'de karşılıklı kıyılarımız yok. Burası ihmal edilmiş. Lübnan'da yok. Suriye'yle yok. Şu kısım yok. Şurada kesilmiş. Halbuki ya sen yap, geniş yap. Sen geniş yap. Seni önleyen nedir? İşte bir klik var. Aman Yunanistan şöyle demesin. Aman Avrupa Birliği böyle demesin. Hep teslimiyetçi bir klik var maalesef. Akademide de var, bürokraside de var, bilmem ne de var, politikada da var, siyasette de. Ama biz öyle değiliz. Biz Türkiye'nin hak ve menfaatlerini hakkaniyet ölçüsünde dile getiriyoruz. Ama bunlar anlaşması için sunduğunuz formülle biraz oydu. Evet. Emsal olarak. Tabii Emsal olarak Libya ile yaptığımız anlaşmada biliyorsunuz birçok itiraza rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle yapıldı o anlaşma. Sayın Cumhurbaşkanımız da benim hakkımı teslim etti konuşma yaparak. İşte çizdiği haritalar, yazdığı kitaplar ortadadır diye bir açılış töreninde, gemi inşa töreninde, daha doğrusu gemi denize indirme töreninde. Şimdi buna bile itiraz edenler var. Bu kadar hakkımız var. Adam şuradan değil, ben takımada devletiyim, buradan anlaşma yaparım diye tamamen hukuka aykırı tezi var. Onu haklı görenler var. Şimdi dolayısıyla bu deniz milli parkları, mekansal planlama, Mavi Vatan Yasası, bunları çok
önemsiyorum ve çok memnun oluyorum. Gerçekten çok memnun oluyorum. Bunun iyi bir şey yaptığımızı konusunda tereddüt olan varsa Yunanistan'ın tepkisine baksın. Yunanistan tepki gösteriyorsa basit tutulmuş sol kağıdı iyi bir şey yapıyoruz demektir. Peki hemen bundan sonraki aşamada hangi bölgelerde benzer hamleler yapabilir Türkiye? Ben şimdi Yunanistan şu bölgeyi yaptı ya, Türkiye'de şu bölgeleri yapmalısın. Kendi içerisindeki, kendi münhasır ekonomik bölgesi, Mavi Vatan haritasının içerisinde gözüken yerleri yapmalıdır. Peki bu noktada adalardaki silahlanma Yunanistan'ın silahlanmasına karşı bir hamlede olur mu sonrasında belki? Yani bu tabii tam onun karşılığı olmaz ama etkili bir, yani bakın şu Libya anlaşması da, sakın seyircilerimiz şöyle düşünmesin, ya Türkiye ile Libya arasında anlaşma yapıldı. Evet, şuradan hat geçti. Bu hat da burada bir sınır kapısı falan yok. Bir şamandıra falan yok. Bu tamamen bir harita üzerinde anlaşmadır. Bu haritalar konuşur ama Yunanistan'a milyonlarca dolarlık diplomasi masrafı çıkarmıştır. Daha da çözememiştir. Gidip geliyorlar. Bunlar da öyle. Bunları yaptığınız zaman burasında ben münhasır ekonomik bölge yetkisini kullanıyorum demektir. O onları rahatsız eder. Bu arada Türkiye tabii gündeme getirmesi gereken konular vardır bununla birlikte. Efendim, sadece buralarda değil. Mesela aynı şekilde hemen Kuzey Kıbrıs'ın batısında Karpazburnu'nun Kuzey Kıbrıs'ın doğusunda Karpazburnu'nun doğusunda burada da bir park ilan edilmesi lazımdır. Şu bölgede de bir park ilan edilip Filistin'le karşılıklı kıyımız olduğunu hissettirecek şekilde. Burada da bir park ilan edilmesi. İki bölgede park ilan edilirse sağdaki karşılığı diğer ülkeler açısından ne olur? Hiç ne Suriye ses çıkartır, ne Lübnan ses çıkartır, ne Filistin ses çıkartır, ne İsrail ses çıkartır. Neden biliyor musunuz? İsrail belki sesiyle Yunanistan hani sen de bir ses ver derse ancak öyle. Ne de Mısır. Çünkü onların deniz alanlarının hiçbir tanesinin içerisine girmiyor. Burada ses çıkartacaklar Güney Kıbrıs Rum yönetimi, burası benimdir diyor çünkü, ve onun büyük eniştesi Yunanistan. İkisi. Ondan da çekinme be kardeşim, koskoca Türkiye'sin sen, değil mi? Ondan da çekinme. Yani jeopolitik inisiyatifi elde bulundurmak lazım. Jeopolitik inisiyatif ancak böyle hamlelerle elde bulundurulur. Bakın Türkiye, bunlar 2025'te ilan ediyorlar. Türkiye 2026'da ilan etmiş olmasına rağmen gönül isterdi ki onlardan önce biz ilan edelim. Mekansal planlamayı da onlardan önce yapalım. Ama onlar yaptıktan sonra yapıyoruz. Gene çok şükür, gene çok iyi. Neden çok iyi biliyor musunuz? Daha önce hiç yapmıyorduk çünkü. Daha önce sadece itiraz ediyorduk. Şimdi yapıyoruz. Yani bu Libya anlaşmasından itibaren Türkiye aktif bir diplomasiye geçiş süreci izliyor deniz politikasında. Ya bu çok önemli bir şeydir. Aynı şekilde bu gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması ve askerileştirilmesi konusunda çok önemlidir bu Viyana Anlaşması'na göre de, Viyana Sözleşmesi'ne göre de. Anlaşmanın bunlar gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilmişlerdir. Dolayısıyla bu adaların silahlandırılması ve askerileştirilmesi egemenlik devir şartını ortadan kaldırır. Bunu tekrar söylüyorum. Evet, bu tamamen hukukidir. Gündeme getiriyoruz ama bir de Evet. altını çizersek özellikle bu gündem vasıtasıyla da oradaki silahlanma hamlesini Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı nasıl değerlendirir? Bu tabii jeopolitik olarak hepsi birlikte değerlendirilmesi lazım. İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne saldırması ve Türkiye'yi tehdit olarak gördüğünü söylemesi, Türkiye'ye hedef olduğunu açıklaması, Türkiye'yi hedef olarak gördüğünü açıklaması çok önemlidir. Ardından hemen arkasından İsrail'de yayınlanan makalelerde Kuzey Kıbrıs'taki Türk askeri varlığının da hedef gösterilmesi ve işgalci gösterilmesi, İsrail'in güvenliğine de tehdit gösterilmesi, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Aynı zamanda bu adalara, buradaki Adalar Denizi'ndeki bu adalara 23 tane gayri askeri statüdeki adanın hepsine İsrail ve Amerikan ve Fransız silahları dolduruldu. Yani Defender tatbikatları nedeniyle Amerika'nın dedaca getirdiği binlerce silah, araç, gereç, bunların hepsi Yunanistan'a hibe edildi, geri götürülmedi. Adalara getirdiler bunları. Hava savunma sistemleri dahil, füzeler dahil, İsrail elektronik harp sistemleri dahil İsrail getirdi koydu. Füzeler, Fransa'dan alınan füzeler buralara konuldu. Şimdi bu bir şeyin hazırlığı. Ya bu Türkiye, tekrar söylüyorum, 2,5 cephede savaşa sokulmak isteniyor. 1,5 değil, 2,5 cephede. Cepheye sayarsak. Yani birisi Yunanistan, diğeri yarım cephe Kıbrıs, diğer cephe
İran olma ihtimali var. Bir cephe de orada. Yani o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Bir sürü diplomatik tuzaklar var. İyi görünen ama altımızı oyan. Onlara çok dikkat etmek. Efendim, son olarak Türkiye'nin sahildeki, yani denizdeki ordusu anlamında Ege'deki varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir kere herkes çok güvensin. Evet. Ondan hiç kimse. Yani İsrail falan. Yani şimdi bunlar gelip vuruyorlar. Mesela burada Ebu Zuhur'u vurdu falan. Ya bunlar tek vuruşluk işler. Ya vurursun, sabredersin. Ötekine başka bir şey yaparsın. Sabredersin. Ama sonra Türkiye, Türk milleti öyle şu köken bu kökene bakmaz. Konu İsrail, Yunanistan oldu mu tek yumruk olur. Şuradan aşağıya, bak şuradan aşağıya bir akar. Çocukları ve yaşlı erkekleri pas geçiyor. Pas geçiyor. Çocukları ve yaşlılar. 30 milyon erkek Türk ordusu olur. 30 milyon erkek Türk ordusu olur. Türk milleti öyledir yani. Türk ordusu olur. Onun için bunlar hani ben onu da çok açıklıkla söyleyeyim. Valla 30 milyon Türk ordusu böcek gibi ezer. Böcek gibi ezer. İsrail'de ezer, başkasını ezer. Şimdi burada Türk Deniz Kuvvetleri çok güçlüdür. Türk Deniz Kuvvetleri eğitimlidir. Türk Deniz Kuvvetleri uyumaz. Türk Deniz Kuvvetleri devamlı bu sahalarda, Mavi Vatan'da, karakolda. Mavi Vatan'ın ilerisinde de karakolda. Somali'de de Türk Deniz Kuvvetleri var. Hint Okyanusu'nda da Türk Deniz Kuvvetleri var. Akdeniz'de de var. Karadeniz'de de var. Her yerde var. Ve Türk Deniz Kuvvetleri şu anda 30 küsur tane gemisi kızakta yapılıyor devamlı. Ve öyle bir noktaya geldik ki 6 ayla 1 sene içerisinde fırkateyn yapabiliyoruz. Çünkü bütün dizaynı bize ait. Dizayn için ayrıca para harcayacak durumumuz yok, zaman harcayacak durumumuz yok. Dizaynları yapılmış durumda, tasarımları. Tersaneler de bu konuda çok tecrübelenmiş vaziyette. Birçok tersanemiz var. Aynı fırkateyni yapabilecek seviyede. O yüzden de çok önemli. Hatta satıyoruz biz artık. Savunma sanayinde, gemi inşaat sanayinde muazzam işler yapıyoruz. Yani güvenelim ama bu şu demek değil. Biz herkese kafa tutarız. Ya biz öyle bir niyetimiz yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımızda göz olanın da gözünü çıkartırız. Gözünü oyarız yani. Ondan şüphe yok. Hiç şüphe yok. Teşekkürler. Devletimiz büyük devlettir. Herkes devletimizin etrafında etnik kökene bakılmaksızın Türk milleti çatısı altında kenetlenmeliyiz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenmeliyiz. Büyük devlettir. Teşekkürler. Sağ olun. Yayını bu noktaya kadar izleyenler için GZT YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızda yapmış olalım.